Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere birbirinden keyifli, hayal gücünüzü zorlayan ve ufkunuzu açan 10 bilim kurgu filmiyle geldim. İlk filmimizden başlayalım. Zamana Karşı. 25 yaşına gelen insanların yaşlanmayı durdurmak için var güçleriyle çalışmak zorunda olduğu bir gelecekte geçen filmde, zaman gerçekten para ve güç anlamına geliyor. Gücün aslında zaman olduğu anlatılan bu filmde yönetmen iki konu üzerinde detaylı bir şekilde durur. Birincisi yoksul bir bölgede kendi ve ailesine hayat kurmaya çalışanlar, diğeri ise zengin ve zamanı fazla olan insanlar. Filmde aslında her şey zamandan ibaret. Filmde Will Salas'ın başından geçen hikaye anlatılır. Bir yanlışlık sonucu cinayet ile suçlanır. Kurtulmak için tek şansı, zamanı fazla olanın güçlü olduğu bu sistemi çökertmektir. Şimdi ikinci filmimizden bahsedelim. İkinci filmimizin adı Evrim. Johnny Depp ve Morgan Freeman oynadığı bu filmde Dr. Will Coster, büyük buluşlar yapan ve yapay zeka alanında önemli projeler yöneten bir bilim adamı. Teknoloji karşıtı olan bir takım radikal grupların dikkatini çeker. Bu gruplar, istediği teknolojik yardım yapmadığı için cinayete kurban gider. Kendisi gibi bilim insanı olan eşi Evelyn, Will'in beynini gelişmiş bir süper bilgisayara bağlar. Will, bedenen ölü olsa da beyni eşiyle iletişime geçer. Will, bağlı olduğu bilgisayar yardımıyla tüm dünyaya yaklaşan tehlike için uyarıda bulunur. Keyifle izleyeceğiniz güzel bir bilim kurgu filmi. Şimdi üçüncü filmimizden bahsedelim. Deja Vu filmi. Deja Vu hepimizin başına gelen, sanki daha önceden yaşadığımız bir an ya da daha önce tanıştığımızı düşündüğümüz bir insan. Hepimiz bu olayı yaşamışızdır. Deja Vu filminde de konu olarak bu ele alınmış. Doug Carlin önemli bir ajandır. New Orleans'ta meydana gelen bir vapur patlamasının soruşturması ona verilmiştir. FBI teşkilatının oluşturduğu bir teknolojiyle insanların geçmişleri saniye saniye izlenmektedir. Doug Carlin, izlenebiliyorsa geçmişini değiştirebileceğini de düşünür ve geçmişe gider. Patlamayı önleyip birçok insanın hayatını kurtarmak için tek bir şansı vardır. Dördüncü filmimiz Yaşam Şifresi. Kaptan Stevens bir hız treninde uyanır ve buraya nasıl geldiğine dair bilgi yoktur. Karşısında Christine adlı kendisinin tanımadığı ama onu tanıyan birisi oturmaktadır. Aynaya baktığında yansımasının kendisinden çok farklı birisi olduğunu gören Stevens şok olur. Cüzdanından bambaşka birisinin kimliği vardır. Aniden trenin içinde bir patlama meydana gelir. Patlama sırasında telefonda konuştuğu kişi onun gördüğü her şeyden haberdar gibidir. Chicago'da bir treni havaya uçurmak ve yüzlerce insanı öldürmek isteyen bombacıyı durdurmaya çalışacaktır. Yaşam şifresi sayesinde trene her dönüşünde bombacıyı durdurabilmek için sadece 8 dakikası vardır. Evet, 5. filmimiz Warcraft filminin de yönetmeni olan Duncan Johannes'ın yönetmenliğini üstlendiği Kelebek Etkisi filmi. Gelelim filmimize. 2002 yılında Evan Treborn özellikle yoğun stres yaşadığı anlarda baygınlık geçirmektedir. Bunun nedeni ise karanlık ve kötü geçmişidir. Çocukluğunda cinsel tacizlere maruz kalmış ve psikolojik travmalar yaşamıştır. Evan şans eseri zamanda geriye gidip geçmişe dönebildiğini fark eder. Geçmişini karanlık olan dönemlerini değiştirmek için uğraşmaya başlar. Bilim kurgu ve gerilim ögelerinin birbirine harmanlanan bu filmi ilgiyle izleyeceğinizi düşünüyorum. 6. filmimiz ise Başlangıç. Leonardo DiCaprio'nun oynadığı bu filmde Dom çok yetenekli ve becerikli bir hırsızdır. Uzmanlık alanı zihnin en savunmasız olduğu rüya görme anında insanların bilinç altında sakladıkları sırları ve zaafları açığa çıkartmaktadır. Dom'un bu büyük becerisi onu uluslararası bir kaçak yapmıştır. Bu durum sevdiği her şeye mal olmuştur. Dom'un içinde bulunduğu sıkıntılı durumdan kurtulması için bir fırsat çıkar karşısına. Onu bu durumdan kurtarabilecek son bir fırsat. Ondan bu sefer yapması istenilen şey bir fikir çalmak değil, tam tersi onu yerleştirmektir. Olay yerinin insan zihni olan bu film, merak uyandıran ve keyifle izleyebileceğiniz türden. 7. filmimiz Yok Oluş. Biyolog ve askeri geçmişe sahip olan Lena,
Askeriyede görevli olan eşi 12 ay süren bir göreve gider. Uzun süre eşinden haber alamayan Lena, onun bu görevde öldüğünü düşünür. Kayıp olan eşi Kane, akıl sağlığı bozulmuş şekilde eve döner. Kane'in görevde olduğu esrarengiz X bölgesi, Amerikan kıyı şeridi boyunca karantina altında olan gizemli bir bölgedir. O bölge için bir keşif ekibi düzenlenir. Lena, eşinin başına gelenleri öğrenmek için bu ekibe katılır. Lena ve ekibi, geri dönüşün mümkün olmayan X bölgesinde zaman kavramının karıştığı, akıl sağlığını bozan, mutasyona uğramış bir tabiat ve canlılara sahip farklı bir dünya ile karşılaşır. Gizem dolu olan bu filmi ilgiyle izleyeceğinizi düşünüyorum. 8. filmimiz Geleceğe Dönüş. Zamanda yolculuk yapılan filmlerin atalarından olan bu filmde deli dolu bir bilim insanı olan Doktor Brown, zamanda yolculuğu mümkün hale getiren bir araç geliştirir. Marty adında bir genç, makineyi kullanırken yaptığı ufak zamanlama hatasıyla gelecek yerine geçmişe 30 yıl öncesine gider. 30 yıl öncesine giden Marty, kendi kaderini değiştirebilecek bir duruma gelir. Yaptığı hata kendi doğumunu bile engelleyebilecektir. Marty'nin yapması gereken tek şey bu büyük hatayı bir şekilde düzeltmeye çalışmak. Geçmişte yolculuğa gidilen bu filmi keyifle izleyeceğinizi düşünüyorum. 9. filmimiz 2009 yılının sonunda gösterime giren ve yönetmeni aynı zamanda Titanic ve Terminator filmlerinin de yönetmeni olan Avatar. Pandora adında uzak bir gezegen ve bu gezegende Na'vi adında giderek tükenmekte olan bir halk yaşamaktadır. Askeri bir şirket söz konusu yeri ve oradaki kaynakları incelemek için Avatar adında bir program geliştirir. Bu program insanları kısmen insan, kısmen Na'vi haline getirir. Bir hırsızlık olayında abisini kaybeden ve yarı felçli olan Jake bu programa gönüllü katılmak ister. Jake programa girdiği anda felçli bedeni değişime uğrayarak işlevsel hale gelmektedir. Na'vi'nin halkının prensesi olan Neytiri ile karşı karşıya gelen Jake, yaşadığı farkındalık ile zarar vermek için gönderilen bu gezegeni korumaya karar verir. Çok yüksek bütçe ayrılmış ve son teknolojiyle yapılan bu filmi keyifle izleyeceğinizi düşünüyorum. 10. ve son filmimiz Deadpool. Daha önce X-Men, Wolverine gibi filmler ile tanınan Deadpool karakteri, Marvel'ın sevilen kahramanlarından biri. Filmde de özel kuvvetlerdeki görevinden ayrılan Wade'in hayatı ele alınıyor. Kanser hastası olan Wade, son umut olarak bilimsel bir tedaviye başlar. Yapılacak tedavi göründüğünden daha zorlu olacaktır. Oldukça fazla acı çeken Wade, uyandığında eskisinden daha farklı olur. Bazı özel güçlere sahip olacaktır. Bu güçlerin belirli bir amaç doğrultusunda kullanacaktır. Deadpool, alışılan diğer süper kahraman filmlerine göre mizahı da oldukça başarılı bir şekilde kullanmıştır. Keyifle izleyeceğiniz bir film. Bugünlük önereceğim filmler bunlar. Bu tarz filmlerin gelmesini istiyorsanız kanala abone olup beni takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi seyirler.